Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurundaki son oyun manevralarında artık nasıl bittiğiyle ilgili bir yayın yapacağız. Bu yayınımız içerisinde altın ne olur, dolar ne olur, gümüş ne olur, euro ne olur, sterlin ne olur ve bitcoin ne olur gibi sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız. Piyasada son dakika haberleri var. Merkez Bankası'ndan haberler var. Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan gelen son açıklamalar var. Hepsine bu video içerisinde değineceğiz. Videomuzun başlangıcında hemen haberlere geçelim. Bu haberlerle ilgili süper bono var. Biliyorsunuz süper bono piyasalara sunulması gündemde. Bunun piyasalara sunulmasıyla birlikte neler olabilir? Dolar kurunda aşağı yönlü gevşemeler olabilir mi? Evet, bununla ilgili dolar kurunda aşağı yönlü gevşemeler yaşanabilir. Fakat bugün itibariyle bu süper bononun tekrardan gündeme gelmiş olması Merkez Bankası'nın da yukarı yönlü dolar kurundaki hareketleri sertleşme yönünde, daha da artacağı yönündeki sinyalleri gündeme getiriyor. Dolar kurunda özellikle öyle bir seviye var ki bu seviye üzerinde kalmamız bir anda yukarı yönlü ilk zirve bölgesi olan ana bölgeyi doların tekrardan test etmesine sebebiyet verebilir. O yüzdendir Merkez Bankası 16 lira seviyesine bir baraj kurmuş durumda. Peki dolar kurunda bu kuvvetli destek bölgesi hangi seviyeden geçiyor? Evet sevgili dostlarım, şu an itibariyle dolar kurundaki bu kuvvetli destek bölgemiz bizim için 15 lira 75 kuruş civarından geçen alan. Bu bölge önemli. Hatta bunu biraz daha sarkmalara karşı 15 lira 70 kuruş seviyesine kadar da çekebilirsiniz. Fakat 15.75 önemli bir destek bölgesi olarak dolar kurunda izlenmesi gereken ana hatlarıyla bir bölge. Bu bölge üzerindeki hareketler dolar kurunda yukarı yönlü hareketin hala da güçlü olarak seyretmesine sebebiyet verecektir. Merkez Bankası piyasaya müdahil olduğu apaçık meydanda. Bunu zaten hepiniz de biliyorsunuz. Bu geçmiş dönemlerde 14 lira barajının kırılmasıyla birlikte 14.80 seviyesinde yeni bir baraj ve bu barajın da yukarıya yönlü atmasıyla birlikte dolar kurunda 16 lira 04 seviyesine kadar bir iğnelenme hareketi yaşadık. Şimdi de 15.75 seviyesi artık bizler için, dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için önemli bir seviye ve bu seviyenin üzerinde dolar kurunun tutunup tutunamayacağı da gerçekten önemli olacak. Çizdiğimiz kanal içerisindeki hareketler dolar kurunun şu an itibariyle baktığımız zaman yukarı yönlü kapanışlarda etkili olduğunu ve bu kapanışlar neticesinde de dolar kurunda hala da yukarı yönlü beklentilerimiz 15.75 seviyesi altına inilmedikçe yukarı yönlü 16 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolardaki hareketlerin devamını sağlayabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman sevgili dostlarım, Merkez Bankası rezervlerinin swaplar hariç eksi 50 milyar dolar civarında bir Merkez Bankası rezervlerindeki eksi limit. Ayrıca dış borç ödemeleri 2022 yılı içerisindeki dış borç ödemelerinden kaynaklı olarak da dolar ihtiyacının artmış olmasından sebebiyettir ki Merkez Bankası'nın paraya ihtiyacı var. Burada dolar bulma yönünde Merkez Bankası KKM hesaplarıyla, kur korumalı TL mevduat hesaplarıyla halkın, yani vatandaşın bir nevi de olsa dolarını bozdurup bu bozulan dolarlarla birlikte dış borç ödemelerinde bu parayı kullanma yönüne gidiyor. Fakat kur korumalı TL mevduat hesabına da son zamanlarda katılımın artık azaldığı görülmekte. Ayrıca kur korumalı TL mevduat hesabının da hazine üzerine büyük bir yük getireceği, şimdiden bu yükün de 50 milyar TL'ler civarına doğru yükseldiği görülmekte. Tabii her kur artışı beraberinde de kur korumalı TL mevduat hesabının daha da fazla hazineye yük getirme olasılığı fazla. Süper bono olayıyla birlikte bu hazinenin üzerindeki yük daha da artabilir. Bunun riskleri arasında borsadan çıkışlar yaşanabilir. Buradan borsadan çıkıp bu süper bonodan faydalanmak isteyen 90 günlükle 12 aylık süre zarfları içerisindeki bu enflasyon korumalı bonodan faydalanmak isteyenler de olabilir. Tabii bunlar hazine kaynaklı, geçmiş videolarımızda bahsettiğimiz gibi hazine kaynaklı paranın aktarımı şeklinde değerlendirildiği için de sevgili dostlarım, bankacılık sektöründe bir zayıflama sürecini de beraberinde getirebilir. Piyasalarda bir durgunluk yaşanma süreci getirebilir. Kısa süreli dolar yönünde ülke ihtiyaçlarını karşılamak babında bir çare gibi gözükse de ileriye dönük risklerinin de çok fazla olduğu
unutulmamalı. Bu arada Merkez Bankası yıl sonu anket tahminlerini de açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu anket tahminlerinden çıkan sonuçta dolar kurundaki 17 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde revize edilmiş oldu sevgili dostlarım. 12 ay sonraki dolar kuru için ise 18 lira üzerinde bir fiyat beklentisi mevcut. Oyunun bittiğini şuradan anlayabiliriz. Eksi 52 milyar civar, eksi 52 milyar dolar civarında bir rezerv. Her gün daha da fazla dış borç ödemesi 2022 yılı içerisinde yapabilmemiz için dolara olan ihtiyaç, kur korumalı TL mevduat hesabından gelen paranın azalmış olması, ayrıca ihracatçının ve bankalarında belli miktardaki dolar rezervleri üzerindeki paranın Merkez Bankası'na aktarılmasından kaynaklı olarak da buradaki kaynakların biraz daha tükenmiş olduğu, her zamankinden daha fazla da bir dolar ihtiyacı yaşandığı görülmekte. Bütün bunları hesaplarsak sevgili dostlarım, ayrıca turizmden gelecek aylık 5 milyar dolar civarındaki bir geliri de bu işin içine katacak olursak, Merkez Bankası'nın arka kapı üzerinden de kura müdahaleleri ve turizm üzerinden gelecek 5 milyar dolar da bizlerin eksi rezerv miktarını, yani piyasaların, özel sektörün ihtiyacı olan parayı karşılamadığını maalesef ki görüyoruz. O yüzden matematiksel olarak bir hesap yaptığımız zaman ekonomi üzerinde gene dolar kuruna baktığımızda oldukça fazla miktarda bir dolara ihtiyacımız olmasından kaynaklı olaraktan artık burada oyunun bittiği, yukarı yönlü hareketlerin bir sıcak para girişi, yüklü miktarda bir para girişi, dolar girişi olmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin kademeli bir şekilde dolarda 16-20 seviyesindeki bu küçük bayrak filama oluşumunu da yukarı yönlü kırıp 17 lira 18 lira seviyelerine doğru yukarı yönlü ataklarına devam etmesi yönündeki beklentimiz de değişmiş değil. Yaz ayları içerisinde belki de bir kur şoku daha yukarı yönlü yaşayabiliriz. Zaten enflasyon farkını aldığımız zaman yıl sonu kapanışıyla birlikte dolar kurunun üzerine bunu eklediğimiz zaman dolar kurundaki şu anki olması gereken ana hedef bölgesinin de 18 lira 70 kuruş civarından geçtiğini hesaplamakta zor değil sevgili dostlarım. Şu an itibariyle dolar kuruna baktığımız zaman dolar kurunda aşağı yönlü bir hareket görülüyor. Fakat bu hareketlerin, bu satışların nereden geldiği artık piyasalar tarafından, herkes tarafından da biliniyor. Kamu bankaları üzerinden bu satışların gerçekleştiği de açık ve net. Çünkü bu satışlar yapılmasa yukarı yönlü hareket, yukarı yönlü daha da fazla hızlanabilir. Günlük bazda dolar kuruna baktığımız zaman sevgili dostlarım, dolar kurunu özellikle takip eden sevgili dostlarımız için bakın şuradaki hareket çok önemli. O yüzden 15.70 civarındaki desteği dikkatli bir şekilde takip edin. Bu destek üzerinde kalındıkça tekrardan 15.95 bizler için 16 seviyesi önemli bir seviye. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılıp bir anda da dolar TL kurunu şurada gördüğünüz kuvvetli direnç bölgesi olan 17 lira 50 kuruş seviyesine kadar bile ansızın götürme ihtimali de oldukça fazla. Günlük bazda stokastik indikatörümüze baktığımız zaman hala da aşırı alım bölgesinde seyrettiğini görüyoruz. Haftalık bazda gene dolar kuruna baktığımız zaman önemli kritik seviyenin aşıldığı ve burada da al sinyalinin hala devam ettiği stokastik indikatörü tarafından görülmekte. Önümüzde buradaki hareketlerin sertleşmesi durumunda gene haftalık bazda bizleri bekleyecek en önemli hedefler arasında burada da 17 lira civarından geçen bölge gözükmekte sevgili dostlarım. Yani dolar TL kurunda yönümüz hala da yukarı. Aylık bazda dolar kurunu inceleyelim. Uzun bazda dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için de. Evet, şuradaki seviye aylık bazda bizler için önemli. Fibo seviyesinden geçen bölge. Orası da 15.40 seviyesinden geçiyor. Yani burası uzun bazlı dolar kurunda 7 liralardan 8 liralardan maliyetlenmiş arkadaşlarımız için takip edilecek bir bölge. Buradaki stokastik zaten yukarı yönlü, regresyon kanalımız yukarı yönlü kırılmış durumda ve buradaki seviyemiz de 15 lira 07 kuruş desteğinden geçiyor. Bunun üzerinde her kalınması dolar TL kurunda ana hedefteki 18 lira 30 kuruş seviyesine doğru aylık bazda da dolar kurundaki hareketleri bizlere maalesef ki işaret ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı tarafından, Lagarde tarafından da bir açıklama geldi. Artık eksi faiz döneminin sona ereceğiyle ilgili bir açıklama geldi. Bu da Euro bölgesinde önemli hareketleri bizlere getirebilir. Euro'da da artık Temmuz ayı itibariyle arkadaşlar faiz arttırımlarının başlayabileceğinin kuvvetli sinyalleri Lagarde tarafından verilmiş durumda. Euro takip eden sevgili dostlarımız için de şu seviye çok önemli. Bu seviye üzerinde kalışlar 16.80. Evet, 16.80'deki direnç önemli. Bu direnç yukarı yönlü
zorlanıyor. Fakat bu direnç üzerinde kalmak önemli olacak. Çünkü bu direnç üzerinde kaldığımız zaman Euro'daki hareketlerinde 17 lira 70 kuruş seviyesindeki şu alanda gördüğünüz hedef bölgesine doğru ilk etapta yönünü çevirme ihtimali de oldukça fazla. Şu an itibariyle 16.80 güzel bir destek olarak gözüküyor. Onun altındaki kuvvetli destek bölgesi de gene Euro tarafında 16 lira 60 kuruş seviyesinden geçen destekler. Bu destekler üzerinde kalındıkça Euro'da yön yukarı yönlü olarak takip edilebilir. Altın tarafına baktığımız zaman ons altında takip ettiğimiz kuvvetli direnç bölgesinin yukarı yönlü kırıldığı görülmekte. Bu da yukarı yönlü hareketin başlama sinyallerinin geldiği, artık bizler için ons altında 18.40 yani 1840 dolar seviyesinin önemli bir destek konumuna geldiği ve burada bir yükseliş hareketini ons altının başlattığı da görülmekte. Burada ilk yukarı yönlü harekette takip edilecek alan ise 1890 dolar seviyesinden geçen bölge olacak. Burada da hareketler 1890 yukarıda yönlü hareketlerde band aralığı, aşağıda da 1840 dolar desteği önemli olarak takip edilmeli. Stokastik indikatöründe al sinyali hala devam ediyor. Bu sinyalin 20 seviyesi üzerine kendini atabilmesi durumunda hareketin daha da hızlanabileceği unutulmamalı arkadaşlar. Sizler de bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalın. Önemli seviyesi 1840 destek bölgesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareketlerin 1890 dolarlar seviyesine doğru atma ihtimali de oldukça kuvvetli gözüküyor ons altın takip eden arkadaşlarımız için. Gram altın tarafına baktığımız zaman evet, gram altında kuvvetli bizim takip ettiğimiz direnç bölgesi yukarı yönlü kırıldı ve artık burası bir destek konumunda. Yani 920 bölgesi artık bizler için kuvvetli bir destek konumunda. Tekrardan aşağı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için ilk etapta bu 920 seviyesinin aşağı yönlü kırılması şart. Burası kırılmadıkça yukarıdaki ilk kuvvetli bölgemiz 965-967 civarlarından geçen alan. Fakat bizler için ana hedef bölgemiz 1060 TL civarından geçen bölge olacaktır gram altın için. Gram altında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ayrıca stokastik indikatörümüz 20 seviyesinin üzerinde kuvvetli alışların hala daha devam ettiğinin sinyalini bizlere vermekte. Burada da içeride dolar kaynaklı olarak dolarda geri çekilmeler yaşıyoruz. Buna nazaran da gram altın tarafında bizler bir geri çekilme sizlerle birlikte yaşıyoruz. Fakat Türkiye piyasalarının kapanmasıyla, müdahalenin azalmasıyla birlikte dış piyasalardan gelecek tepkiyi de görmekte fayda var. Buradaki hareket 960 seviyesine kadar bir iğneleme yapmış zaten arkadaşlar. Bakın 960 seviyesine kadar bir iğneleme yapmış. Bizler için önemli olan şuradaki kuvvetli 960-970 bölgesindeki direnç bölgemiz. Buranın kırılması bir anda bizleri 1060 TL civarına doğru giden bir gram altında karşı karşıya bırakabilir. 920 TL üzerinde kaldıkça gram altındaki hareketler bu şekilde takip edilebilir. Evet, sterlin. Hemen sterline bakalım hızlı bir şekilde. Sterlindeki son hareketler. Evet, sterlinde de takip ettiğimiz bölgemiz mevcut ve bu bölge üzerinde bizler için kuvvetli bir destek bölgesi 19.75. Burada da 19.75 sterlin takip eden arkadaşlarımız için önemli bir alan. İkinci kuvvetli destek bölgemizde 19 lira 50 kuruş civarından geçen alan. 19.50 civarlarında kaldıkça yukarı yönlü şuradaki direnci sterlin de yukarı yönlü kırmaya çalışacaktır. Bu da 20 lira 33 kuruş seviyesinden geçen alan. Bu seviyenin üzerinde bizler hareketler görür isek işte o zaman sterlinde de bizlerin takip edeceği yukarı yönlü hareketler hızlanır. Ve burada ilk etapta bizler sizlerle birlikte 20 lira 40 kuruş seviyesinin kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerinde sterlin bölgesinde 22 TL'ler civarına doğru hareketlerini izleyebiliriz. Kuvvetli stokastik indikatöründeki sinyal yukarı yönlü hala devam ediyor. Gümüş. Hemen gümüşle devam edelim. Gümüş tarafındaki arkadaşlarımız da var. Gümüşe bir geçelim. Bakalım gümüşteki hareketler ne şekilde? Evet, gümüşe baktığımız zaman gümüşün ons tarafında altının ons tarafına nazaran sevgili dostlarım ikinci direnç seviyesinin şu an itibariyle kırılamadı. Fakat bizler zaten buraya doğru 22 dolarlara doğru bir hareket bekliyorduk. Çünkü ilk direnç noktamızı kırdık. İlk direnç noktamızda 21.70 destek bölgesinden geçiyor. Burada bizlerin 21.70 üzerinde kalmamız yukarı yönlü bu ikinci direnç bölgemizi 22.15 civarından geçen direnç bölgemizi tekrardan zorlayacaktır. Ve yukarıda bizler için bu sefer 22 lira 60 kuruş seviyesinden geçen bölge önemli bir direnç haline gelecektir. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman yukarı yönlü sinyalin verildiği fakat hala da burada 20'nin üzerinde bir hareket göremedik. Bu kuvvetli sinyalin tekrardan yukarı yönlü dönebilmesi için de bu kuvvetli sinyalin stokastik indikatörümüz üzerinde 20 seviyesinin üzerinde hareketler görmemiz şart. Bakalım, bekleyeceğiz. Ons tarafı bu kuvvetli hareketleri aşabilecek mi? Sizlerle birlikte takipte kalacağız.
Gümüş gramda da bugün 11 lira 20 kuruş seviyelerine doğru hareketler gördük. Dolar kurunda aşağı yönlü hareketler şu an itibariyle Merkez Bankası, kamu bankaları aracılığıyla satışlar gerçekleştiriyor olabilir. Bunun etkisiyle gümüş gram tarafında, gümüş TL tarafında aşağı yönlü hareketler izledik. Bunlar da döviz kaynaklı hareketler olacağından dolayı bugün itibariyle gene baktığımız zaman gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketler deneniyor. Bu hareketlerin daha da agresifleşmesi, yani yukarıda belirttiğimiz direnç seviyelerinin yukarıya yönlü aşılmasıyla birlikte ilk etapta 22.15 direnci önemli olacak. Bu direnci de yukarı yönlü aşabilirsek gümüşün gram tarafında da artık bizler için 12 TL'ler civarından geçen alan önemli bir hedef bölgesi haline gelmiş olacak sevgili dostlarım. Bu bölgeler takibimizde olacak. Hala da al sinyalimiz devam ediyor. Bu da gümüş takip eden arkadaşlarımız için olumlu seviyeler. Bitcoin, hemen Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin'de takip ettiğimiz kuvvetli direnç üzerine atabileceğiz mi? Evet, grafiğimizi şöyle biraz büyüttüğümüz zaman Bitcoin'de henüz bu kuvvetli direncin yukarı yönlü aşılma sinyalleri gelmedi. Burası 30.500 civarından geçen alan. Bitcoin'de tekrardan bizler bir olumlu sinyali yaşayabilmemiz için de 30.500 dolar üzerinde kalabilmemiz şart. Eğer ki bu 30.500 dolar üzerinde kalmayı başarabilirsek, bakın stokastik indikatörümüz de burada al sinyalini yaktı ve 20'nin üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Burada da 20'nin üzerine bunun atması buradaki kuvvetli 30.500 direncinin üstündeki hareketleri başlatabilir. Eğer bunu yakalayabilir isek Bitcoin yatırımcıları için güzel olacaktır. Buradaki harekette yukarı yönlü ilk direnç bölgesi olan 40.000 dolarlar seviyesine doğru da Bitcoin'de bir hareket başlatabilir. Fakat dediğim gibi 30.500 üzerinde kapanışlar bizim için önemli olacak. Eğer bu kapanışları başlatabilir isek Bitcoin'de de yeni oyunun başladığını söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte dolar kurunu inceledik. Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler, dolar kurundaki dış borç ödemelerine bağlı olaraktan cari açık dengesinin de oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak dış borç ödemelerinde dolara ihtiyaç ve bu dolara ihtiyaçla birlikte döviz KKM hesaplarından gelen paralarla birlikte dış borç ödemeleri yapılıyor. Çünkü swaplar hariç Merkez Bankası'nın eksi 50 milyar dolar seviyesi üzerindeki miktarda olması, ayrıca CDS puanlarımızın da oldukça yüksek olmasından kaynaklı olaraktan hala da risklerin TL lehine devam ettiği unutulmamalı sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte gene bir güzel video yaptığımızı düşünüyorum. Videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı da Google, YouTube, Instagram, Facebook gibi hesaplarınızda da paylaşırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.